Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kan donduran akıl almaz bir olayı inceliyoruz. Watts ailesi cinayetleri. İçeriğimize başlamadan önce uyarmakta fayda var. Bu içerik hassas ve rahatsız edici bilgiler taşımaktadır. Kaldıramayacağınızı düşünüyorsanız lütfen izlemeyin. Chris ve Shannon 2010 yılında Chris Facebook'tan Shannon'a arkadaşlık isteği göndermesi üzerine tanışırlar. 3 Kasım 2012'de Kuzey Carolina'da evlenirler. 17 Aralık 2013'te ilk çocukları Bella Mary Watts, Colorado'da dünyaya gelir. Shannon ilk çocuğunu kucağına alacağı için çok heyecanlı ve mutludur. 17 Temmuz 2015'te ikinci kızları Celeste Catherine Watts dünyaya gelir. Ona kısaca Sissy demeyi tercih ederler. Shannon, bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırdığı bir hastalık olan lupus ile savaşırken ikinci bir çocuğunun dünyaya sağlıklı bir şekilde gelmesi üzerine çok mutludur. 5 Mayıs 2018'de Shannon, Facebook üzerinden 31 dakika 13 saniyelik uzun bir canlı video yayınlar. Videosunda, "Cumartesi günleri uyanıp ailemle vakit geçirmeyi seviyorum" gibi cümleler kurar ve gelecek yaz Colorado'da geçirmeyi planladıkları tatil hakkında konuşur ve yayını "Her şey bir nedenden dolayı başımıza gelir ve her insan bir nedenden dolayı hayatımıza girmiştir" diyerek bitirir. Sanki başına gelecekleri hissetmiş gibidir. Yayın sırasında Chris'in kızlarıyla oynadığı görülebilir. 11 Haziran 2018'de Shannon, Chris'e 3. kez hamile olduğu haberini verir. Chris'in tepkisi ise mükemmel olur. Aynı Haziran ayında Chris, çalıştığı Anadarko petrol şirketinden Nicole Kessinger ile görüşmeye başlar. Chris, Nicole'e boşanmak üzere olduğunu söyler. Temmuz ayında ilişkiyle ilerler ve fiziksel boyutlara ulaşır. 9 Ağustos 2018'de Shannon iş için Arizona'ya gider ve Chris çocuklarıyla yalnız kalır. 11 Ağustos'ta Chris bir bakıcı tutarak iş arkadaşlarıyla beyzbol oynamaya gittiğini söyler ancak Nicole ile bara gider. 13 Ağustos gecesi Shannon eve geri döner. Aynı günün öğlen vaktinde komşuları Atkinson endişelenmeye başlar. Çünkü Shannon aramalarına cevap vermiyordur ve sabah doktor kontrolü olmasına rağmen kontrole gitmemiştir. Atkinson polisi arar. Polis eve vardığında Shannon'ın telefonunu, kimliğini, cüzdanını evde bulur. Boğuşma, zorla girme gibi izler yoktur. Polis Chris'e ulaşır ve Chris, "Onunla en son konuştuğumda çocuklarla birlikte bir arkadaşına gideceğini söyledi" der. 14 Ağustos'ta Chris bir muhabire konuşur ve şunları söyler. "Shannon, Bella, Celeste, eğer bunu izliyorsanız lütfen dönün. Eğer onları biri aldıysa da lütfen geri getirsin. Hepinizi görmem lazım. Bu ve bu şekilde kimsesiz. Lütfen onları geri getirsin." 15 Ağustos'ta polis şüpheli olarak gördüğü Chris'i bir yalan makinesine sokar. Chris yalan makinesini geçemez. Polis Chris'i sıkıştırır ve Chris sonunda itiraf eder. İfadesine göre Shannon'ın işten döndüğü gece evlilikleri hakkında duygu yüklü bir konuşma yapmışlardır ve Shannon cinnet geçirerek kızlarını boğarak öldürmüştür. Kendisi de olanları görünce Shannon'ı öldürmüştür. Ancak durumun böyle olmadığı kısa sürede ortaya çıkar. Chris daha sonradan bütün cinayetleri kendisinin işlediğini kabul eder. Son ifadesine göre olay şöyle gelişmiştir. Chris, Shannon'ın işten döndüğü gecenin sabahında Shannon'ı uyandırır ve evlilikleri ve gelecekleri hakkında konuşmaya başlar. Karnında çocuğunu taşıyan kadına hatta ismini Nicole olarak koymuşlardır. Nicole'le yaşadığı ilişkiden bahseder ve evliliklerinin uzun sürmeyeceğini söyler. Bunun üzerine Shannon, Chris'e çocuklarını bir daha göremeyeceğini söyler ve bunu duyan Chris, Shannon'la öldürene kadar boğuşur. O sırada 4 yaşındaki Bella içeri girerek annesine ne olduğunu sorar. Soruyu geçiştiren Chris, Shannon'ı battaniyeye sararak arabasına taşır. Çocuklarını da alır ve kadının cesedini çocuklarının ayak ucuna, arka koltuğun önüne koyar. Çalıştığı petrol şirketinin bir kuyusuna giderler. Chris, arka koltukta Bella'nın gözleri önünde Celeste'yi de öldürür ve cesedini yağ tankına atar. Daha sonra Bella için döner ve Bella babasına Celeste'nin başına gelenlerin kendi başına da gelip gelmeyeceğini sorar. Chris cevap vermez ve aynı şeyi Bella'ya da tekrarlar. Boğuşurlarken Bella, "Baba lütfen yapma" diye yalvarır. Ancak Bella da ölür ve Chris onun da cesedini yağ tankına atar. Shannon'ı da yakınlarda bir yere gömer. İtiraflarından sonra Chris 3 adet birinci dereceden cinayet, ek olarak 12 yaşından küçük kurbanlar için 2 birinci dereceden suçlama ve kanun dışı hamileliği sonlandırma ve cesedi tahrifat etme gibi 9 suçla yargılanır. Chris'in tüm suçlamaları onanır ve Chris ailesinin cesetlerini atmaktan 36 yıl ve Shannon'ın hamileliğini sonlandırdığı için 48 yıla ek olarak şartlı tahliye olmaksızın 5 ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Bu cezaya ek olarak da Chris, Shannon'ın ailesine $6 milyon ödeyecektir. Olayla ilgilenen yargıç Marcelo Kopkov bu cinayet çılgınlığını gördüğüm binlerce davadan belki de en insanlık dışı ve acımasız olanı olarak nitelendirmektedir. Siz bu cinayet ve verilen ceza hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
Bugün Bilgi Öküzleri olarak size anlatacaklarımız bu kadardı. Daha sonraki içeriklerimizden haberdar olmak için abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.